Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda çok güzel şeyler yapacağız. Örnek yapacağız. Ondan sonrasında switch nedir öğreneceğiz. Loop interrupt block'unu öğreneceğiz. Çok fazla şey öğreneceğiz sizlerle birlikte. O halde başlayalım. Şimdi şundan başlayalım. Ben size parça parça neler istediğimizi anlatacağım bizim robot kodumuzda. Ve sizinle birlikte bir şeyleri yapacağız. Daha sonra üstüne bir şeyler ekleyeceğiz, bir şeyler ekleyeceğiz ve kodumuz bu şekilde tamamlanmış olacak. İlk parçamızdan bahsedelim. İstediğimiz ilk şey robotumuzun şuradan başlaması. Yani tabii ki tam olarak buradan değil ama bir yerden başlayacak robotumuz. İlerleyip duracak. İlerleyip duracak. İlerleyip duracak ve bunu tam olarak 17 defa yapmasını istiyorum. Bunun için ne yaparız? Tabii ki loop kullanırız ve loop'un count ayarına basarız. Count ayarından seçtikten sonra 17 defa kullanacağımızı belirtiriz bunu. Çünkü loop'un içindeki şeyleri 17 defa oynatmak istiyoruz biz. Loop'a bir isim vermek ister misiniz? Hareket diyelim mi loop'a? Loop'a hareket diyebiliriz bence çünkü içine hareket koyacağız şu anda. Hareket bloklarımızdan koyacağız. Hareket dedik. Başka ne yapabiliriz? Loop'un aslında boş bir kutucuğu var yine içinden bilgi çekeceğimiz ama onunla hiçbir şey yapmayacağız. O halde şu an loop'un içine bloklarımızı yerleştirmeye başlayalım. Biz 17 defa neyin tekrarlanmasını istiyoruz? Tabii ki robotumuzun ileri gitmesini ve durmasını istiyoruz. Şöyle diyelim, 2 saniye boyunca ileri gitsin ve sonra da 2 saniye boyunca dursun. Motorları 50-50 çalışsın. Güçlerini 50 olarak belirleyelim. Ve tamam, bu şekilde şu an robotumuzun ilerlemesini ve durmasını sağladık. Harika, her şeyi yaptık aslında. Bir şeyler eklemek istiyorum ben bu koda. Peki ya robotumuzun önüne engel çıkarsa ne olacak? Ben şu anda engele çarpmasını istemiyorum bu robotun. Hatta ve hatta robot bana ışık versin ve ışıklardan ne kadar yaklaşmış olduğunu anlayabileyim ben engele. Nasıl ama? Şimdi şöyle yapalım. İlk başta şunu halledelim sizlerle. Işık kısmını halledelim. Bunun için aslında switch kullanmamız gerekecek. Switch nedir? Switch farklı durumlarda farklı şeyler yapmasını sağlar robotun. Ne demek istiyorum? Uzaklık sensöründen bahsedelim. Eğer uzaklık sensörümüz uzaktaysa şunu yap. 10 santimetre kadar yakına geldiyse bunu yap. 5 santimetre kadar yakına geldiyse şunu yap. Çok yaklaştıysa bunu yap, onu yap diyebiliyoruz. Çok farklı farklı durumlar yaratabiliyor ve bunları kullanabiliyoruz. Bu yüzden switch çok kullanışlı bir bloğumuz aslında. Şimdi bu bloku alalım. Burada yine farklı ayarlar göreceğiz. Yine burada da isim verebiliyoruz. Yine burada boş bir bloğumuz var. İçinden bilgi alabileceğimiz ama yine bunu kullanmayacağız tabii ki. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Biz şu an neyden bahsettik? Ultrasonik sensörümüzü kullanacağımızdan bahsettik. Ultrasonik sensörle ne yapacağız? Robotumuz uzakta gelecek. Uzaktan gelip dururken eğer engelimize 10 santimetre kadar yaklaştıysa ledlerini sarı yakmasını istiyorum. 5 santimetre kadar daha da yaklaştıysa kırmızı yakmasını istiyorum. Yani artık çok yaklaştığımızı bilelim. Yani çarpmak üzereyiz artık. Ama eğer hala uzaktaysa yeşil yakabilir, yani yeşil kalsın aslında. O halde arkadaşlar switch'e gelelim. Switch'te ne yapacağız? Tabii ki ultrasonik sensörümüzü kullanacağız. Ultrasonik sensörde 2 tane ayarımız var bizim. Hem measure hem de compare yapabiliyoruz sizlerle. Şöyle ki compare'i daha önce gördük sizlerle. Bir şartı karşılıyor. Measure ise ne yapıyor? Şöyle söyleyeyim size. 10 değerini alırsam bunu yap. 9 değerini alırsan bunu yap. 8 değerini alırsan bunu yap. 5 değerini, 4 değerini, 2 değerini alırsan şunu yap diyebiliyorsunuz. Tek tek diyebiliyorsunuz bunu. Biz onun yerine measure'a gelelim. Measure'dan geçelim daha doğrusu. Compare'e gelelim sizlerle. Ve şöyle yapalım. Compare'de sadece 2 seçeneğimiz var. Doğru ya da yanlış. Bunu aldık şu an switch'imizi. Ve şunu düşünüyoruz. Robotumuz 10 santimetre kadar yaklaştı mı? 10 santimetre değerini girelim. Eğer 10 santimetre kadar yaklaştıysa sarı ışığı yakacağız. Bunun için de tabii ki gidip bizim ışık bloğumuzu almamız lazım. Ve doğru olan, tik olan işaretin altına koymamız lazım. Neden? Çünkü eğer 10 santimetre kadar yaklaşmışsa, bu doğruysa eğer, o zaman bunu yapmasını istiyoruz. Peki eğer değilse, çünkü altta çarpı işareti olan bir yerimiz de var. Oraya da bir blok yerleştirebiliriz. Ne diyelim o zaman? Yeşil diyelim mi? Eğer 10 santimetre kadar yaklaştıysa sarı yansın ama yaklaşmadıysa henüz
O zaman da yeşil yansın. Bunu söyleyebiliriz bence sizinle birlikte. O zaman orada da yeşil yanma bloğumuzu getirelim. LED'ler o zaman yeşil yansın. Eğer 10 santimetre kadar yaklaşmadıysa henüz. Peki kırmızı ışığı ne yapacağız? Ben 5 santimetre kadar yaklaştığımda robot engele kırmızı yakmasını istiyorduk. Bunu da yapalım sizlerle. Bir tane switch daha getirelim. Yine aynı şekilde ultrasonik sensörümüzü seçelim. Yine aynı şekilde compare'i seçelim. Sadece bu sefer eğer 5 santimetre kadar yaklaştıysa o zaman kırmızı ışığımızı yakmasını isteyelim. Ve artık şu anda robotumuz 17 defa boyunca ilerleyecek, duracak, ilerleyecek, duracak, ilerleyecek, duracak. Eğer engelle arasında 10 santimetre kadar bir mesafe olduysa ışığını sarı olarak değiştirecek. Daha önceden yeşil olarak yaktığı ışık sarı olacak. Daha sonra 5 santimetre kadar yaklaştıysa da kırmızı olacak arkadaşlar. Ve son bir şey daha yapmak istiyorum. Ben ışık kırmızı yandığında, robotum çok yaklaştığında engele 5 santimetre kadar kısa bir aralık kaldığı zaman robotun durmasını istiyorum. Artık hareket etmemesini istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Döngüden çıkmam lazım bunun için. Çünkü döngüde sürekli gitmek istediğimi söylüyorum. Eğer sürekli gitmek istemiyorsam artık o zaman döngüden çıkmam gerekir. Ve bunun için de loop interrupt bloğunu kullanabiliriz. Bunu kullanırız. Loop interrupt bloğunu koyarsak eğer kırmızı ışık bloğunun yanına, o zaman kırmızı yandığı zaman bloğumuz artık duracak ve loop'tan çıkacak. Loop'un dışına da aslında kırmızı yanmayı koyabiliriz. Çünkü artık robotumuz durduğunda kırmızı yanacak ve bu şekilde kodumuz hallolacak aslında. Sizlerle Switch'i ve Loop Interrupt'ı da bitirdik. Artık diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar.